Maldivlere gelecekseniz nasıl planlama yapabilirsiniz? İlk defa bu videomda böyle detaylı bir şekilde aktarmak istiyorum. Gecelik $300 bile isterseniz her şey dahil otelde kalabiliyorsunuz. Bazı günaydınlar neden bu kadar güzel? Kaplumbağalarla yüzebiliyorsun, yunusları görebiliyorsun. Bak havada gidiyor resmen. Maldivler yapan havuz ve sonsuz deniz manzarası. How is it like being Maldivians? How do you live in here? How do you spend your time? Maldivlere en düşük istersem kaç paradan başlayarak gelebilirim? Mutluluk hormonu salgılamaktan uyuyasım gelmiyor. Yürüyünce sanki böyle cennete açılan kapı varmış da. Yanınızda bir şey var mıydı içinde? Çok güzeldi. Başka bir tecrübe oldu. 3, 2, 1, go! Arigatou gozaimasu! Hadi bakalım sizlere ekranlarınızın başında iyi seyirler. Bize de bol maviye doymalı bir Maldivler günü olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Maldivler ayağından herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere Dubai'den başlayan yolculuğumuzda Maldivlerin başkenti Male'ye sadece $150 uçak bileti bulmuştum. Şarjah adındaki Dubai'nin yanındaki başka eyalet olan ama aslında oldukça da yakın olan bu eyaletten uçağa atladık ve 4 saatte Male'ye gelmiştik. Akabinde Male'ye geldikten sonra bir deniz uçağına atlayıp şu anda bulunmuş olduğum otele ulaştık. Dünyada şu ana kadar gördüğüm deniz anlamındaki bir tepeden baktığımda en iyi manzaralar Maldivler'deydi. Phuket'i, Bali'yi, Seyşelleri, Mauritius'u, Honduras'taki Roatan Adası'nı, Tanzanya'daki Zanzibar'ı hepsini sizlere gösterdim. Ama burası başka. İnsanın aklını alan, gözünün gördüğünü aktaramadığı, baktıkça rüyalara daldıran, 1000 kere gelseniz de asla sıkılmayacağınız bir deniz anlamında görsel şölene ayaklarınıza kadar getiriyor. Muhteşem manzaralar görmenizi sağlıyor demiştim zaten. Bunu Instagram Bir Hayalin Peşinde hesabımda birçok kez paylaştım ve insanlar şu an orada gördükçe planlar yapıyorlar ve birbirlerine gönderiyorlar. Oraya gelirseniz görürsünüz siz de zaten çok güzel yerler olduğunu orada da anlık paylaşmıştım. Şimdi ise bugünden itibaren bulunduğumuz bu adayı, çevresini gezip harika aktiviteler yapacağız. Maldivlere geldiğinizde neler... Günaydın efendim. Günaydın suratsız kardeşim. Sabah imkanı yok suratım olsun ya. Ne kadar zor bak, görüyor musun? Bir şekilde ben vlog çekiyorum. Ekmeğimizin Helal peşinde. olsun ya. Vallahi kardeşim. Zoru başarıyoruz. Sizlere iyi seyirler. Çünkü bugün çok güzel görsel güzellikleri olan şahane bir tabiat ve sualtı göreceksiniz. Aynı zamanda da Maldivler'de nasıl aktiviteler yapılıyor sizler de bize eşlik edeceksiniz. Hadi bakalım sizlere ekranlarınızın başında iyi seyirler. Bize de bol böyle maviye doymalı bir Maldivler günü olsun. Size demiştim ya, cam gibi bir hava var, bakar mısınız? Pırıl pırıl. Buranın sezonu Kasım'da başlıyor, daha çok böyle 5-6 ay sürüyor. Evet, kurak sezon olarak bilinse de 12 ay Maldivlere gelebilirsiniz. Çünkü burada hava sıcaklığı hep iyi. Sıcak olsa bile en fazla yağmurlu olur. Yağmur yağar diner. Şu gece de yağmur yağdı şu an kurak sezonda olmamıza rağmen. Şimdi de kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Böyle adanın içerisindeki bir ormanın içinden yol yapmışlar. Ana restoranın olduğu yerde kahvaltımızı yapacağız. Oğlum, yürüyünce sanki böyle cennete açılan kapı varmış da ona doğru gidiyormuşuz gibi. Ana restoranın olduğu yere geldim. Burada şimdi dün öğlen yemeği yemiştik. Önceki bölümü izlemezseniz puzzle'ın parçaları eksik kalır. Bütün bu gezimin özetini ve diğer bölümlerin bağlantılarını açıklamaya bırakacağım ki oradan sıralı izleyin. Bu nedir ya? Mavi ve bembeyaz kumların buluştuğu, üzerinde de palmiye ağaçlarının konduğu karpostal gibi bir yer, Türkçesi. Burası da yemek yiyeceğimiz restoran. Şöyle bir kahvaltıları size göstereyim bakalım insanlar burada kahvaltıda ne yiyormuş. Şurada bir salata bar var. Oradan başladım. Cornflakes'ler falan var. Her yerde olduğu gibi. Burada sıcak olduğu için hava, dolapları bu şekilde koruyorlar. Peynirlerin olduğu bir bölüm var. Aşağıda salamlar falan var. Şurada yoğurt ve meyve bölümü yapmışlar. Burada ne yapıyor? Çin mantısı gibi bir şey yapıyor. Haşlama usulü. Şurada hatta bak, vegetable, sebzeli büyük mantı diyorlar bunlara. Çin'de ve
Doğu ülkelerinde, Gürcistan'da falan da çok olur, görmüşsünüzdür zaten. Ama ben sabah sabah bunu sevmiyorum. Şöyle gidelim. En kötü çare olarak ekmek kızartıp tereyağı yiyebilirsiniz yurt dışında ve ekmekler şu an bu, düşünün, Hint Okyanusu'nun ortasındayız. En yakın ana karaya 750 kilometre mesafedeyiz. Şu ekmeklere bakın. Ona kadar düşünmüşler. Ekmek yoksa pasta yiyebilirsin. Ekmeğine. Size kardeşim kruvasan getirmiş yapmışlar. Yani çok çok zengin, her şey var. Burada hemen pankek yaptırabiliyorsunuz. Morning. Good brother, you? Good sir. Have a lovely day. Çok güzel bir günün olsun. Buraya geldik ya, istemsizce enerjim tavan. Çok az uyuyorum. Bu videoları da yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan Instagram tarafı var, bir yandan başka işlerim var ama yani mutluluk hormonu salgılamaktan uyuyasım gelmiyor. Hala heyecanlanıyorum. Çok enteresan. Demek ki daha doymamışım. Burada bir omlet istasyonu var. İstediğiniz şekilde omletinizi yaptırabiliyorsunuz. Şurada hindi, yani şeyleri var, salamları var, baconları var. Domuz değil bunlar çünkü adada ve ülkede domuz yok. Tüketemezsiniz, yasak. Haşlanmış yumurtalar, ızgara domatesler, mantar yapmışlar. Burada haşlama fasulye var. Bunda da bilmem ne sütünden bir yemek yapmışlar. Asla aç kalmazsın. Bu parayı verdiysen kalma zaten, değil mi? Şurası da meyve suyu reyonu. Yani guava meyve suyuna kadar var. İsterseniz şuradan da meyvenizi alabiliyorsunuz. Ya Allah aşkına bakın. Milyon dolarlık tesis. Yani silkelensek şurada yiyemeyeceğimiz yemek yok. Benim sabah kahvaltı beklentim: tost, ekmeği ve tereyağı. Sezer de gitmiş garibin pankek yemiş. Çok güzeldi. Millet tabakları dolduruyor, biz anca bunu yedik. Şimdi enerjimizi alacağız, güne başlayacağız. Sonra dalışa gidiyoruz. Dünyada görebileceğiniz en iyi sualtı manzaralarından bir tanesini bugün size göstermek istiyorum. Bir parça da olsa. Önce bir yemeğimi yiyeyim. Bazı günaydınlar neden bu kadar güzel? İşte huzurlarınızda Maldivlerin o güzel renkleri. Dün öğleden sonra geldiğimiz için böyle bu kadar güzeldi de bu netlik yoktu. Çünkü sabah suyu her zaman daha güzel oluyor fotoğraf ve çekim anlamında. Şimdi şu etrafımızda resiflerle çevrili bir bölgede olduğumuzu söylemiştim ya. Onlara dalışa gideceğiz. Bizi birazdan alacaklar. Bir 45 dakika, bir saatlik bir şnorkel dalışı yapacağız. Bu resifler şöyle oluşuyor. Asya ve Afrika'nın sıkışmasıyla oluşmuş bir ortadan çıkan volkan adalarının oluşturduğu bir bölge burası. Uçakta gelirken size böyle yuvarlak yuvarlak alanlar göstermiştim ya, onları da bir krater gibi düşünebilirsin. İşte bu resiflerin oluşumunda da sualtı canlılığı çok değerli. Burada 22 tane farklı atol var. Atollerde meydana gelmiş lagünlerin ortasındaki bir adacıklar topluluğuna verilen Maldivce isimden gelen bir şey bu. Bir takım adalar topluluğu. Biz de şu anda onlardan bir tanesindeyiz. Bu resortlerin hepsi de farklı bir eyalet gibi düşünün, atöllerin içerisinde kuruluyor. Bu resifler ölürse dünyadaki sualtı canlılığı ölüyor. Bunun birçok Netflix'te ya da işte National Geographic'te falan belgesellerini izlemişsinizdir. Çok önemli ve kıymetlidir. O yüzden Maldivler halkı da resifleri her zaman korumak için ellerinden geleni yapıyorlarmış. Hatta dünyadaki ilk sualtı canlılığını korumak için ülke olarak bir organize olmuş devlet de Maldivlermiş. Burada şimdi Diving Sport Center falan böyle merkezler var. Dalış okullarının olduğu yer. Adayla ilgili hem sizi daldırıyorlar hem de bilgi veriyorlar. Ama şimdi o tura gitmeden önce dikkatimi çekti. Tek tek böyle yolları temizliyorlar. Koca bir ormanlık arazinin içinde olabildikçe hem bütün plajlara hem bu yollara, resort'un içindeki her şeye tertemiz sahip çıkıyorlar. Bir tane çöp dahi göremiyorsunuz. Bütün yapraklarına kadar temizliyor adamlar. Ellerindeki bu değerin farkındalar. Ve daha çok da burada çalışanlar göçmenler, Endonezya, Filipinler, Sri Lanka, Hindistan gibi ülkelerden gelmişler. Gidiyorlar bagilerle. Şimdi şurada noktalar var. Meeting point'ler. Biz de bu meeting point, hello, bindik, de haydi gidelim. Maldivler'de 3. günümüz mü? İlk günü sayma var. İlk günü sayma, 3. günümüz. Tam, ya ikinci günümüz. Tam zamanla ikinci günümüz. Tamam be kardeşim, 2 olsun ya, sanki atomu parçalayın dedik. Ne var yani bunda? 2. günümüze hoş geldiniz. Evet, snorkeling yapacağımız Dive Center'a geldik. Günlük burada yapılan aktivitelerin listesini görüyorsunuz. Mesela pazar günü yerel ada turu varmış. Pazartesi 120 dolar verdiğinizde dalışa götürüyorlarmış. Ve böyle kum adalarının olduğu yere götürüyormuş. Ama bugün biz tamamen özel bir snorkeling, yani scuba değil de şnorkelle dalışa tercih edenlerdeniz. Heyecanlıyız.
scuba diving de yapabiliyorsun. Dünyanın en iyi dalış noktaları ama bende şey var. Klostrofobi. Evet abi, içim sıkılıyor, midem bulanıyor. O yüzden bunu daha Benle çok bir kere seviyorum. gelsene ya. Bende de aynısı var ya. Ben rahatlatabiliyorum. Seni de rahatlatabilirim o konuda. Belki bu yolculukta 6 gün Deneriz. buradayız da deneriz. Deneriz olmadı. onu. Hadi gidiyoruz. Form veriyorlar. Tura çıkmadan önce bunları imzalıyorsunuz. Pasaportunuzu yazıyorsunuz falan. Ondan sonra muhtemelen hiçbir sorumluluk almıyorlar. Standart dünyanın her yerindeki gibi. Şurada bir harita görüyorsunuz. Bakın bizim gittiğimiz işte Maldivler'deki adaları temsil ediyor bu atoller. Ve bulunduğunuz yere göre de farklı farklı atol isimlerini görebiliyorsunuz. Biz bu Male'nin kuzeyindeyiz oldukça. Aa, çok güzel harita yapmışlar. Bak bütün atolleri görüyorsunuz tek tek. Biz R olandayız şu anda ve bu atolün içindeki adaları görüyorsunuz. İşte buna atol deniyor. Böyle bir sürü bakın yuvarlak yuvarlak tepelerin de olduğu adalar var. Haritada gösterince içim rahat etti. En azından tam olarak anladınız. Bu atolün içindeki rastgele bir dalış yerine gideceğiz sürat motoruyla. Hadi bakalım. Abi film sahnesi gibiydi. Gördünüz mü çektiğim şeyi binadan geçerken? Şimdi kokonat ağaçlarının altından ilerliyoruz. Bize şnorkel yaptıracakları için böyle palet verdiler. Can yeleği verdiler. Dalışa hazırız. Güneş kremi sürdüm her yerime. Çünkü burada 90 derece açıyla geliyor güneş ışınları. Her an yanabilirsiniz ve cilt kanserine dahi sebep olabilir. Aklınızda bulunsun. Buraların böyle bir olayı var. Ekvatora yaklaştıkça bunu çok hissedersiniz. Tekneye gittiğim yere bak. Kafayı yiyeceğim ya. Şunu hala heyecanlanabilmek benim için en büyük mutluluklardan. Demek ki içimdeki çocuk ölmemiş ve hala gezmeyi, şaşırmayı seviyorum. Bu açıdan da çok güzel göründü. Hadi bakalım tekneye doğru gidelim. Bu adamlar hiç güneş kremi kullanmıyor işte. Genetik böyle bir şey. Doğduğun coğrafya birazcık daha kara oldukları için yanmıyorlarmış. Vücutlarında da hiç böyle ne lekelenme oluyormuş ne zarar görüyormuş. Bizler beyaz olduğumuz için 20 dakikada ıstakoza dönüyoruz tabiri caizse. Hey guys, how are you? Hi bro, how are you? What's up? Good? Great? Briefing veriyor. Anlatıyor neler göreceğimizi. When we get there, I'll notify you. Are we excited? Yes! Nice, let's go. Let's get it started. Maldivler'de dalış başlasın. Ayrılıyoruz. Hani böyle bazen televizyonunuzda arkada böyle dünyanın dört bir yerinden drone görüntüleri gösterirler ya, cennet gibi yerler. Siz böyle hani işinizi yaparsınız, yemek hazırlarsınız. O böyle televizyonda oynar ya. İşte şu an gördüğünüz o manzaraların benzeri böyle yerler ve ben size canlısını gösteriyorum. Yaşamak her şeye rağmen güzel. Geçen sene bugünlerde Bali'de ve Phuket'te bunalıma girmiştim. Psikiyatristik olmuştum. Hayatın anlamı yok demiştim. Instagram'da bunu paylaşmıştım da. Zengin hastalığı. Zengin olduğumdan değil. Sıkıldım yani, artık her şeye sahip olduğumu düşünmüştüm. Bu sene onu yendim ve yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Zaten bunu videolarımda da hissediyorsunuzdur. Siz bizi dışarıdan hep mutlu görüyorsunuz ya da ya bunların da ne derdi olabilir diyorsunuz ama insan içinde bir deliyle yaşıyor ve en büyük mücadeleyi de ona karşı veriyormuş. Ben onu bir yılda çözdüm bu sorunu. Umarım hiçbiriniz yaşamazsınız. O yüzden bu seneden itibaren daha manyak bir deniz, daha hayattan keyif alan bir deniz görüyor olacaksınız. Ve burası da o başlangıçlardan bir tanesi oldu. Haydi bakalım şnorkele de başlayalım. Oo. Görüyor musunuz? Şunların hepsi resifler işte. Jump. Now. 3, 2, 1. Go. Arigatou gozaimasu. Burada gel. Oo, çok iyi. Hadi bakalım. Çok iyi be.
Tur bitti. Çok daha iyi yerler gördüm. Burası adanın etrafında olduğu için çok renkli değilmiş. Birazcık daha dışarılara doğru, yani o atölyenin içindeki farklı adalara gitmek gerekiyormuş. Biz onu bir sonraki otelde yapacağımız için mesafe kaybetmeyelim diye, zaman kaybetmeyelim diye yakına gitmiştik. Böyle bir planlama olmuş. Yine de güzeldi. Resifleri gördük. Bir tane balık gördüm. Kafasında boynuz vardı. Boynuz var. Evet. Şöyle boynuzlu balıklar Gergedan vardı. Gergedan balığı. O yüzden çok güzeldi. Şimdi de yemeğe geçiyoruz. Zaten böyle yapacak bir şey yok burası. Denize gireceksin, güneşleneceksin, yemek yiyeceksin. Hep böyle bir döngünün içerisinde olacağız. Enerjiyi kaybettik. Şimdi gidip yemek yiyip enerji alalım hadi. Şimdi dönüşte yine otele böyle bir giriş yapıyorum. Var ya, başım yandı. Başım. 65 derece hava. Bir de ışıkla renkler o kadar güzel ki hani baktığın, gördüğün, ekranda çıkan şahane. Acıktım kankam ben. Hadi gidelim yemek yiyelim. Abi dün de aynısından gelmişti. Şurada arkada koca bir açık mutfak var. Önceki bölümde o kısmı anlattım. Yine öğle yemeklerinde benzer yemekleri yiyorsun. Karidesler, kalamarlar, etler, ne ararsanız var. Sınırsız. Hele bir alkol menüsü var. Yani 12 çeşit şarap açıyorlar. Ne istersen tadabiliyorsun. Ben şöyle deniz mahsulleri ve makarna. Hintlilerin pitası gibi böyle bizdeki tandır ekmeği, ne derler ona? gibi. Ekmek işte bildiğiniz. Lavaş. Lavaş. Üzerine böyle sarımsak falan koyuyorlar. Tereyağı çok güzel oluyor. Onları yiyoruz. Yeme içme konusunda da çok rahat. Yani bizim damak tadımıza da yakın birçok lezzet bulabildik şu ana kadar. Yemeğimizi yedik. Karnımız tok, sırtımız pek. Havuzun etrafından yürüyerek Sport Center'a doğru gidiyoruz. Öğlen gündüz dedim ya size, burada 90 dereceyle güneş ışınları düştüğü için çok tehlikelidir aslında. Sıcak çarpabilir, hem deriniz için çok zararlı olabilir. O yüzden şimdi bir aktivite yapmaya gideceğiz. Akşamüstüyü bekledik. Şu an saat 3 civarı jet skilerle bu etraftaki resifler bölgesini gezeceğiz. Benim bu ada ülkelerinde yapmayı en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de bu. Şu an çok heyecanlıyım. Bakalım jet ski ile gezerken neler göreceğiz. Dedim ya size, aslında yapacak bir dünya aktivite var diye. Şurada kaplumbağalarla yüzebiliyorsun, yunusları görebiliyorsun, resif dalışı yapabiliyorsun, gün batımı turu yapabiliyorsun. Dünyanın en büyük balina köpek balıkları var. Bakın şu en alttaki, ortadaki. Şurada vatozlarla yüzebiliyorsun. Ve şu sağ altta da mesela burada kumdan oluşan sadece küçük adalar var. Onlara da gidebiliyorsun. Genelde de fiyatları 65 dolardan başlıyor. Genel olarak 50'den başlıyormuş hatta. 50 dolardan başlıyor. 120 dolara kadar aktivitenin süresine ve mesafesine göre değişiyormuş. Yani yapacak burada bir dünya şey var. Kaç paraymış? 50-60 dolar ya. Bence uygun. Çok normal yani. Daha ne olsun. Aha geldiler. Jet ski'ye başlıyoruz. Ne yaptın? Şimdi önden Sezer gitmişti. Plajdan. He? Düşüyor muydun? Evet. Sırada Deniz Pehlivan var. Oğlum çok güzel görünüyor. Burada böyle çok sığ sular olduğu için yanınızda bir şey var mıydı içinde? İçinde bir şey var mıydı? Yok. Allah'tan pasaportu bıraktın. Ne olduk, ayağın kaydı. Sular burada çok sığ olduğu için, resifler olduğu için yanınızda bir tane de jet ski ile rehber geliyor. Kafanıza göre her yere gidebiliyorsunuz. İyi misin? Nasıldı? Çok iyiyim. Çok iyiydi. Ama benim midem bulanıyor jet ski'ye binince ya. Niye öyle oldu? Kanka sende genetik fakirlik var ya, şey oldu. Ondan yapamadım. Eğlenceli ama değil mi? Çok eğlenceli. Bana verdiler, oralara gidip geleceğim. Çok eğlenceli ama. Okey. O zaman Maldivlere welcome to Maldives. Maldivlere hoş geldiniz. It's amazing. Oğlum o kadar iyi ki çok yoruldum. Bro, one more time for YouTube. Ben paylaşacağım, bunu göstereceğim, dur. Şimdi o binmeye başladı, bak neler yapıyor. Bak havada gidiyor resmen. Beğendiğin kızı görünce ben.
It was amazing. Çok iyiydi yani. Burada yapılacak en güzel aktivitelerden bir tanesi. Kolum da çok ağrıdı. Ben bunu dünyanın dört bir yanında yaptım. Bulduğum her yerde jet ski'ye binip göstermeyi de seviyorum size. Saatlerce kiralayıp adaları dolaştığım da oldu. El Salvador'da falan hatırlıyorsanız. Ama Maldivler'de bunu tecrübe etmek güzeldi. Yoruldum. Kollarım ağrıdı. Biraz hatta bak elimi sıkamıyorum. O kadar hızlı gidiyoruz ki 60 kilometre, 70 kilometre ve bir anda kırınca insanın bir kaslarını sarsıyor. Çok keyifli. Buraya geldiğinizde mutlaka yapmanız gereken aktivitelerden. Tamam. Atraksiyonlu kısmı bitti. Geri dönebiliriz. Bak resiflerin içinden geçiyorum. Şuralara bakar mısınız ya? Biz işte şu adada kalıyoruz. Şuralar su üstü villalar. Şimdi elemanı rahatsız etmeyelim de. Çok güzeldi. Bu başka bir tecrübe oldu. Akşam yemek o kadar güzeldi ki böyle 5 farklı tabak geldi. Bir de üstüne sahilde oturduk. Güzel bir böyle yıldızları, ayı izleyerek akşamı geçirmiştik. Bugün hiçbir şey yapmadım. Çünkü dinlenmek istedim, yüzmek istedim. Birazcık kendime ait zaman geçirmek istedim. Hep böyle her gün video çekmiyorum. Zaten buranın olayı aktiviteleri yaptıktan sonraki günler böyle aralara es verip insanlar kitaplarını okup sahilde dinlenip yüzüyorlar. Havuz başında keyif yapıyorlar. Ama bugün size yine günümün bir devamıymış gibi yaptığımız aktiviteleri ve yine farklı restoran deneyimlerimi göstereceğim. Lakin var ya şunu söyleyeyim. Ben hayatımda hiç bu kadar etkileşim almadım. Instagram'da özellikle. Şu anda bir hayalin peşinde de böyle storyleri paylaşıyorum Instagram'da. Reels'ları falan. İnsanlar o kadar çok birbirlerine gönderiyorlar ki. Çünkü buranın bir nebze daha erişilebilir olduğunu da anlatıyorduk orada. Şimdi bu kısımda da size buna da değineceğim. Maldivlerin birazcık seyahat planını nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Eğer Instagram'da da takip etmiyorsanız oradan da edin. Orada da hep gezi rehberleri paylaşıyorum sizlerle. Niye bunu söyledim? Şimdi Resul'ün yanına gidiyorum. Bize şimdi su üstünde bir tane oda verdiler. Resul orada kalıyor. Size göstermek istiyorum ve Maldivlere gelecekseniz nasıl planlama yapabilirsiniz? Kaç para harcarsınız? Hepsini ilk ağızdan ilk defa bu videomda böyle detaylı bir şekilde aktarmak istiyorum. İşte çıktım böyle ağaçların altından. Şu ışığa bakın. Keyif ala ala su üstü odasına gidiyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. O kadar çok böyle plaj var ki adanın etrafında. Dilediğinizi kullanabiliyorsunuz özgürce. Git şurada mesela şezlonglarda yat, şurada denizine gir ve şu koyu maviye kadar aynı seviyede derinlikte gider buraların olduğu yerler. Yani genelde de böyle 1 metre civarında oluyor. Bir tarafta da şöyle çok güzel bembeyaz kumlar size karşılıyor. Bu kaldığımız otelde 2 tane böyle su üstü alan var. Villaların olduğu ve bunların ilk başlardaki hani göstermiştim ya geldiğinde. Şunlarda havuz yok ama ileridekilerde var. Şimdi öyle bir şeyi de size göstermiş olayım. Zaten kaç defa hayatımda bunu göreceğim. Bari sizlerle de paylaşayım. Bizi de Resul buraya davet ettiği için böyle bir tecrübe yaşıyoruz. Onun Haydi Maldivlere diye şirketi var. Bu konuda Türkiye'deki en iyi Maldivleri operasyon yapan ve sizin internette birçok arama motorunda bulduğunuz fiyatlardan neredeyse %25, %30'da canlı canlı bunu gördüğüm için söylüyorum. Bunları organize eden bir arkadaşımız. Çünkü 10 yıldır buradaki bütün otellerle neredeyse anlaşmaları var. O yüzden çok daha uyguna otelleri alabildiği için rahat bir şekilde uyguna satabiliyor. O da anlatır zaten birazdan ama çok şey öğrendim ondan Maldivler konusunda. Biraz onu konuşturmak da istiyorum. Dersime de çalıştım. Böyle soru cevap şeklinde sohbet edeceğiz. Ama buralara umarım bir gün sizler de gelirsiniz. Bizim yaşadıklarımızdan daha güzeli umarım sizlere nasip olur. Hayatta bir kere görülmesi gereken rüya gibi yerler aslında. 217, 18, 19. Bak şu kısmı havuzlu kısmı zaten. Resul Bey, birkaç yüz bin kişi odanızı ziyaret etmeye geldik. Baskın var. Hoş geldiniz. Abi sanırım yine oda aynı, havuzu var bir tek değil mi? Evet. Ha, şöyle bir havuz koymuşlar. Bu filmlerdeki gibi işte Maldivleri Maldivler yapan havuz ve sonsuz deniz manzarası. Çok güzelmiş.
Şimdi ben buraya ilk 7-8 sene önce gelmiştim. Resul'le o zaman tanışmıştık. O da Haydi Maldivlere diye bir şirket kurmuştu. Sadece Maldivlere operasyonu düzenliyordu o zaman. Beni de davet etmişti. O zamandan beri gelen bir arkadaşlığımız vardı ve 7-8 sene sonra yine ikimiz Maldivlere geldik ve bu adaları gezerek sizlere rehberler hazırlıyoruz. Ben daha önceden de mesela Seyşeller, Mauritius, Phuket, işte Zanzibar, Bali, yani bunların hepsini de görmüş birisi olarak size böyle bir video yapayım dedim ki yerine kadar gelmişken bu planlamaları da nasıl yapın ilk ağızdan duyun. Buraya gelirken en uygun fiyatları daha çok böyle Birleşik Arap Emirlikleri aktarmasıyla falan bulabiliyorsunuz. Yaklaşık 600-700 dolara uçak bileti oluyor. Geldiğiniz yere göre uçak bileti kısmını geçiyorum. Ben daha çok Resul'den bu otel planlamaları ve operasyon anlamında, yani bu adalar arası ulaşımları nasıl yaptıklarını merak ederek sorular soracağım. Sizlerin de sorularınız varsa zaten kendileriyle iletişim kurarsınız. Bakalım, gayet iyi. Merhabalar Resul Bey. Kanalımıza hoş geldiniz. Abi şimdi sende birkaç soru var hakkımda. Bunları sorarak bir insanlara bilgi vermek istiyorum. Çünkü Instagram'da da gördün sen de. Şimdi ben Maldivlere gelecek olsam, tamam mı? İnsanların en çok merak ettiği şey nedir? Para. Tamam mı? Ben ilk bundan merak ederek sana sormak istiyorum. Tamam. Ben Maldivlere en düşük istersem kaç paradan başlayarak gelebilirim? En pahalısının sonu yok pek tabii ki. Ne önerirsin? Maldivler'de öncelikle 2 tane konsept var. Oradan başlayabiliriz. Bir tanesi yerel adalar, bir tanesi de bizim şu an bulunduğumuz gibi özel turistik adalar. Yerel adalarda butik turizm var. İnternete girdiklerinde zaten şey göreceklerdir. İşte gecelik 100-150 dolarlar gibi odalar göreceklerdir. Ama bunlar bizim bulunduğumuz bu konseptten çok daha farklı. Yani 2 yıldız, 3 yıldız yerler. Biz bu tarz yerlerle çoğunlukla çalışmıyoruz. Çünkü Maldivler özel bir destinasyon. Buraya özel kılan da bir ada, bir otel konsepti. O yüzden biz 4 yıldız, 5 yıldız bu şekilde lüks diyebileceğim tesislerle çalışıyoruz. Başlangıç fiyatları olarak da tabii ki aylara göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Maldivlerin en yüksek olduğu sezon yeni yıl dönemi. Daha sonrasında Mart'a kadar fiyatlar bir tık daha düşüyor ama yine hala yüksek. Bizim yazımızda da, yani bizim yaz dönemimizde de Maldivler'de fiyatlar kısmen daha uygun diyebilirim. 12 ayda gelebilir insanlar buraya sonuçta. Tabii ki Maldivler tropik bir destinasyon. Zaten tropik bir ülke. 12 ay boyunca hava sıcaklığı 28-35 derece arasında. Aralıklı yağışlar neredeyse her ay görülebilir. Ama çok böyle kısa süreli yağışlar. Bu en fazla gelen sorulardan bir tanesi. Hani yağışlar olur mu, olmaz mı vesaire. Çok kestirilebilir bir durum değil. Bu Maldiv'in yerlileri de bunu söylüyor net olarak. O yüzden 12 ay boyunca seyahat edilebilir. Tropik bir destinasyon. Beklentilerini buna göre ayarlarlarsa gayet memnun kalarak bir tatil yapacaklardır. Ben mesela Instagram'da gelen sorularda şeye çok şaşırmıştım senin verdiğin cevaba. Burada mesela gecelik 300 dolara bile isterseniz her şey dahil otelde kalabiliyorsun. Ortalama 2 kişi hem de. Yani 300 dolara 3 öğün yemek de yiyorsunuz. Çok güzel otellerde kalabiliyorsunuz. Ama 3000'e de var. Bu tamamen gittiğiniz otele ve aldığınız hizmete göre değişiyormuş. Bu 300 doları neden söyledim abi? Biliyorsun yazın birçok yerde inanılmaz paralar ödeniyor ya, çok yakın yerlerde bile. Evet. Ama Maldivlerin algısı da ulaşılamaz bir pahalılıkta gibi düşünülüyor. Yani şöyle, aslında çok yakın Türkiye'de bile ödediğimiz yani paralara. Türkiye'de bizim zaten ağırlıkla hani gönderdiğimiz balayı çiftleri ağırlıklı biz çalışıyoruz. Onun haricinde işte aileler de olabiliyor, normal tatil de olabiliyor. Özellikle Mayıs'tan işte Eylül sonuna kadar gecelik olarak 300-400 dolarlar civarında burada otel konaklaması mevcut. Bunun içerisinde Maldiv içi transferleri de var, vergileri de var. İnsanların en büyük hani kıyaslama yaparken karıştırdığı husus da budur. Genellikle Maldiv içindeki transferleri ve %26 civarındaki vergileri genellikle göz ardı edilebiliyor online ile kıyaslama yaparken. Bizde hepsi dahildir. Yani 300-400 dolardan başlayan bir konaklama demek 5 gecede ortalama işte 1500-2000 dolarlar bandından burada konaklama opsiyonları mevcut. Ama her şey dahil bir şekilde. Tabii ki Yeme her içme şey anlamında. dahil. Çalıştığımız otellerin %80'i %90'ı zaten her şey dahil şeklinde. Türkiye'deki fiyatlarla veya Türkiye civarındaki yakın bölgelerde balayı yapılabilecek yerlerle kıyasladığımızda aslında biz birçok misafirimizden feedback'ini alıyoruz. Abi o kadar da pahalı Maldivler değil. O kadar da pahalı değilmiş. Bunu alabiliyoruz net olarak. Ve bizim birçok otel opsiyonumuz var. İşte en yakın çalıştığımız belki 30'a yakın tesis var. 10 senedir 2014'ten beri bu işin içinde olduğumuz için bizim insanlarımız aşağı yukarı beklentileri neler olur? Hangi otel Türkiye pazarında iyi olur? Bizim insanlarımız ne tarz hizmet kalitesinden hoşlanır gibi detayları çok iyi biliyoruz. Zaten bu gezileri yapmamızın ana sebebi de tam olarak bu. Otelleri tanımak. Otelleri insanları. tanımak, anlamak ve bizim insanımız bundan memnun kalır mı, kalmaz mı? Bizim pazarımıza uygun olur mu, olmaz mı? Bunu çok iyi anlamak. O yüzden yani A'dan Z'ye biz bir operasyon yapıyoruz. Her bütçe bandına uygun otel var.
Yani 300-400 dolar da var gecelik. Gecelik yani 5000-6000 dolar da var. Ama fiyat performans olarak, ortalama olarak bahsedersek mesela 5 gece 6 gün bahsettiğim aralıkta işte Mayıs, Eylül aralığında genellikle yani 2000 ile 4000 dolar arasında onlarca otel seçeneğimiz var. Onlarca villa seçeneğimiz var. Bu da belki de bizim kitlemizin %99'unun beklenti ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Sorunsuz, hayatlarının belki en iyi dönemlerini geçirecekleri tatil için bizimle iletişime geçebilirler. Çünkü biz A'dan Z'ye o tüm planlamayı sunuyoruz. Havalimanında belki de burada ekibi olan tek Türk firmayız diyebilirim. Bir tur operatörü, seyahat ajantası olarak ekibimiz bizim markamızla karşılar. Transferler zaten hazır olmuş oluyor. Daha sonrasında konaklamaları başlıyor. Tatili planlama aşamasından ta ki dönesiye kadar, yani misafirlerimizden biz geri bildirim, yorumlar alasıya kadar her zaman seyahat danışmanlarımız zaten bir mesaj uzaklığında diyebilirim onlara. O zaman bizi de davet ettiğin için teşekkürler. Çünkü Rica en ederiz. azından burada yüz binlerce insan Maldivler hakkında şu an fikir sahibi oluyor. Bizi Resul davet etti. Biz de seve seve geldik. Çok güzel bir tecrübe ediniyoruz şu süreçte. Sizlere de rehber olabiliyorsak ne mutlu. Gerçekten de benim söylemek istediğimi videonun başından beri Resul bir tek çırpıda özetlemiş oldu. Haydi Maldivler'in hem Instagram'ını hem web sitesini açıklamaya bırakacağım. Oradan iletişim kurarsanız, selamı söylersiniz, elimden geleni yapar. Ben bu zamana kadar bir sürü eşimi, dostum, arkadaşlarımı gönderdim. Evet. Yani En hiç- yakınlarını da gönderdik. Gönderdim. Etrafındaki arkadaşlardan da gönderdik. Çok sağ ol. Eyvallah. Yani çok da mutlu ayrıldılar buradan. Evet, yani deneyim olan bizim için en önemli husus zaten o. Yani günün sonunda şey değiliz yani. Zaten kişi özel bu arada biz paketler ve normal tur paketi gibi programlarımız yok. Ondan da bahsetmiş olayım. Evet. Kişilerin beklentileri, ihtiyaçları herkesin birbirinden farklı olabildiği için o onlarca işte villa seçeneklerinden, otel seçeneklerinden çiftlerimizin veya gidecek kişilerin beklentilerine uygun zaten çözümü orada sunuyoruz. Hatta ben çok böyle arkadaşlarımı gönderdim derken internetteki fiyatlarla Resul'ün verdiğini kıyasladığımızda bana şey diyorlar, nasıl bu kadar fark edebiliyor? Evet. Şöyle özel anlaşma yapılıyor. Exclusive. Evet. Otellerle anlaşma yaptığı için daha uyguna mal edebiliyorlar. Evet. Siz şu an arama motorlarından bakarsanız en az muhtemelen %30, %35 daha pahalı olabilir. Yani online siteler evet daha Evet. pahalı olabilir. Bizim öyle de bir avantajımız var. Genellikle bilinen online sitelerde insanlar şey gibi düşünebiliyorlar. Ya online büyük bir firma, buralarda işte daha güçlüdür, uygundur. daha uygundur gibi düşünülebiliyor. Bu birçok destinasyon için doğru. Fakat Maldivler için tam da öyle değil. Maldivler'de oyunun kuralları biraz daha farklı işliyor o tarafta. Ben kendim bir dönem burada da çalıştığım için o arka background'ı çok iyi biliyorum nasıl işlediğini. O yüzden biz misafirlerimizin uygun, Türkiye piyasasına uygun olabilecek otellerle özel anlaşmalar yaparak ortalama online kanallara göre işte %20, %30 civarında falan daha uygun fiyatlar sunuyoruz. Zaten bu kıyaslamayı yaptıklarında da çok kişi çok şaşırıyor. Evet. Biz de mutlu oluyoruz. Onların daha ekonomik bir Gezdikleri şekilde, için, daha iyi plan bir yaptıkları. fiyatla Maldivlere seyahat etmelerinden dolayı genel olarak bu şekilde. Ben canlı şahidim, Aha. fiyatları gördüm. Hatta burada da kıyasladık. evet, Daha dün onu kıyaslama konuşmuştuk. yaptık. %30 falan fark ediyordu. Kaldığımız yerden gezimize devam edeceğiz. Ben Resul'le tanışmanızı istedim. Çiftler, işte balayına özellikle plan yapanlar varsa, Maldivler hep böyle bir rüya gibidir ya. Canlı onun da ağzından duymuş oldunuz. Hem web sitelerini hem de Instagram hesaplarını Haydi Maldivler'in açıklamaya da bırakacağım. Oradan iletişim kurarsınız. O zaman biz nereye gidiyoruz şimdi abi? Yeter. Yeterince reklam yaptık. Evet. Birazcık da eğlenmeye Evet, gidiyoruz. şu an gün batımı saatleri. Biz de sunset, gün batımı cruise yapacağız. Bir gezinti yapacağız tekneyle. O şekilde Maldivlerin o eşsiz gün batımını hep birlikte deneyimlemiş olacağız. Hadi bakalım gün batımını izlemeye gidiyoruz. Haydi. Gün batımı turu diye çıktık yola. Tamam, tabiatımız şahane ama güneş yok çünkü arkada bulutların ardında kaldı. Neyse, dün izlemiştik. En azından tekneyle şöyle bir adanın etrafını dolaşacağız. Hadi gidelim. Simbad'ın teknesi mi abi bu? Bunlara ne diyorlardı abi? Doni. Yerel teknelere Doni diyorlarmış. Böyle bu tekneyle gidelim. Ay brother. Bizim bu Antalya'daki, Fethiye'deki yatlara benziyor, ahşap. Onun ortamı var. İçeceklerimizi aldık. Burada da bize bakıyorlar, bakmaya devam ediyorlar. Bir saat sürecek bir tekne turu aslında. Aa, burası çok güzel. Oh be. Zaten olay sadece gün batımı değil, şu seyri yapmak. Adanın etrafında bölgede ne var ne yok görmek. Başladık bakalım. Ama güneş de olaydı, iyiydi ya. Şu an kendimi avutuyorum hani. Önemli değil desem de güzel bir manzara olabilirdi. Bir tane deniz uçağı geldi. Şimdi iniş yapıyor. Bakın böyle iniyormuş. Size hiç dışarıdan nasıl indiğini göstermemiştim.
Çok güvenli bu arada bu deniz uçakları. Yani bir sorun olsa bile zaten denize inebiliyor. Hoş geldiniz. Maldivler'de bile takipçi kasıyorum. What's your name? Auf. I'm Auf. 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 Nice to meet you. Şuraya bak. Siz daha bildirimleri bile açmayın bak. Maldivler'den insanlar This is my channel and you can watch it with English subtitle as well. Yeah. How is it like being Maldivians? Nice. But how do you live in here? How do you spend your time? So here I work at the resort and stay over there. Uh-huh. And everyone over there is very friendly and nice. Yeah, the life is slow. Yeah, I really enjoy like working with everyone as a group. Did you go to school here? School, yeah, but I was in Mali. Male. Yeah, even in islands there's school, but I went to Mali Uh-huh. and studied over there. How do you guys go to school while you are living in the islands? Like if I'm living in this island, where is the closest school or hospital? So hospitals, there'll be like one hospital in every island and a school as well, but I'm not really sure with these islands. Ah. But there'll be a school, but in some islands there are not schools for higher education, but you might have to move to Mali. Ah. Primary and secondary school will be there. You are speaking English very well. Where did you learn it? From school. From school. Yeah. Most of the Maldivians can speak English fluently. Yeah, it's now our second language, so after we finish school, everyone is very familiar with it. Ah, you're from which part of the Maldives? I'm from Hadaletu. Adalatu. Yeah. Is it in the south or north? It's in the north. North. So your family is also living there and you're working here. Yeah. How often do you go there and visit them? Yeah, I go. Nowadays, I rarely go. But Ah. before, they're always like in the same house as mine. So You were after I worked, within a year, for a few months or weeks, I go visit my family once in a while. But some of my family members, they live in Mali, Uh-huh. so I usually go to Mali. Ah. What's your plan for the future in Maldives? What do you want to be? For future, I'm not really sure, but eventually I'll decide what's best for me. Yeah, Do you have any dream about it? yeah. I'm slowly like learning how everything works from water sports and dive center. You want to be in the tourism industry? Yeah, it's more interesting and there's many people that we meet every day. Ah. You like what you are doing now? Yeah, everyone is very nice, so I really enjoy walking. Yeah. So, have you ever been to any country? I haven't. Not but yet. I went to India when I was really small. Ah, but you wanna go somewhere else? Like Somewhere else, yeah. any country? Like, do you dream of going to other countries? Yeah, I plan on traveling later on, but I'm not really sure where to go now. There's many countries, so In your list. yeah, Why not? I hope one day you also go visit them one by one. yeah. Thank you very much from Turkey. Many people will be watching you and you're gonna see yourself as well in YouTube channel. You're welcome. Take care. Take care. Abi görüyor musunuz? Çok yavaş, sakin ve mutlular. Çocuğun söylediği en temel şey neydi? İnsanlar iyi. Gerçekten Maldivler'de insanlar çok iyi, çok sıcakkanlılar ve hayattan keyif alarak yavaş yavaş yaşıyorlar burada. Şöyle bir turladık, geriye döndük. Şimdi yemeğe geçeceğiz. Bitirdik hadi. Ne gün batımı gördük be kardeşim. Çok iyiydi be. Pes pembeydi. Akşam yemeği yiyeceğimiz restorana geldik. Böyle ışıklandırılınca bahçeler falan ne kadar güzel olmuş değil mi? Tasarım olarak da çok güzel böyle noktalar kurmuşlar. Size ilk bölümde anlatmıştım. Bizim bu akşam gideceğimiz restoran bir İtalyan restoranı, The Village adında. Böyle dışarıda oturabiliyorsunuz. İçerisi de serindir diye tahmin ediyorum. Klimalıdır en azından. Bayağı şık görünüyor. Mis gibi pizza kokuyor. Böyle restoranlarda bir şeyler deneyimlemeyi, yemeyi çok seviyorum. Ve bu adadaki yolculuğumuzun artık sonuna geldik. Bir sonraki adamızın çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü neden? Kaydırakla kalayabileceğimiz su üstü villaların olduğu harika bir adanın ortasında dünya kadar aktivite yapacağımız, çok güzel denizleri, plajları ve birçok böyle
Bu Maldivlere özel görebileceğimiz her şeyi tadabileceğimiz bir gezi olacak. Bir sonraki bölümde izleyeceksiniz. Çok heyecanlanarak gezdiğim bir yer oldu. Hatta bizi ayrı adadan gönderirken tekrardan yakında görüşmek üzere diye böyle buranın bitkilerini kullanarak bir uğurlama senfonisi hazırlamışlar. Resmen çok keyif aldım buradan. Gerçekten burada gezerken insan ne gördüğünü anlayamıyor. Ekrana baktığımda ben şu an burada mıyım? Rüya gibi bir yer. Hala inanamıyorum dediğim nadir yerlerden bir tanesi oldu. İnşallah daha güzelleri sizlere nasip olur. Ben bu gezide bir davetle geldim. Bir fırsattı. Gelmişken görmek istedim ve ben böyle şeyleri tecrübe edip aktarmayı ve hayatımdaki işimden dolayı gereken bir aslında deneyim olduğunu düşünüyorum. Bir fırsat çerçevesinde buraya geldik. Çok da keyif aldım. Sizlere de aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde Maldivlerin bin başka adasında çok daha farklı şeyler göreceğimize eminim. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sizler de bu yolculuğuma ortak olabilirsiniz. Çok yorgunum bu arada. Gerçekten bakın gözümün altı falan bile yoruldu. Bir çekim yapmaktan, okumaktan, anlatmaya çalışmaktan. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi bakalım sonraki bölümde görüşmek üzere. Maldivlerden şimdilik selamlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.